Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz bildiğiniz gibi hala devam ediyoruz. Ve bu arada bize en sık sorulan sorulardan biri olan ve sıkça sorulan soruların en üstünde yer alan bir soruya cevap vermeye karar verdik. Türkiye'de biz geçimimizi nasıl sağlıyoruz? Bugün bu konulara girmeden önce Türkiye'deki iş imkanlarını sizden bir konuşmak istedim. Yurt dışından Türkiye'ye yerleşen arkadaşlarımız ne gibi işlerde kolaylıkla iş bulabilir? Nasıl bir iş yapabilirler? Geçimini nereden sağlayabilirler? Bunların hepsini kısaca bir konuşacağız. Arkadaşlar, iş konusuna gelince bunun arasında en popüler olanları görüşeceğiz. Benim bildiğim kadarıyla bu işler bayağı bir popüler. Varsa unuttuklarım alttaki yorumlara yazın. Belki başka arkadaşlarımız bundan faydalanabilir. Şimdi en standart işler. Turistik alanlarda. Oteller olabilir, tercümanlık olabilir. Yani bunların hepsinde kolaylıkla iş bulabiliriz. Buna hangi diller lazım oluyor? Yani en fazla aranan şu an bizim gördüğümüz kadarıyla İngilizce, Hollandaca, yani gerçi Türkiye'de bu Flemenkçe olarak geçiyor da, yani Hollandaca olarak Almanca, Rusça, bu dilleri konuşan arkadaşlarımız kolaylıkça herhangi bir turistik şehirde kolayca bir iş bulabilirler. Bu otellerde olabilir, restoranlarda olabilir, tercümanlık bürolarında olabilir. Yani artık gerisini siz düşünün. Bu bayağı bir yerde kolaylıkla iş ve haliyle gelir kaynağına e, yol verebilir. Ondan hariç diyelim ki turistik bir yerde oturmuyoruz. Orada yaşamamaya karar verdiniz. Çok popüler olan ve sıkça bunun iş ilanlarını gördüğümüz diğer bir iş daha var. Call center. Call center işleri. Şimdi bunu söyleyince çoğu arkadaşımız dışarıya telefon açıp insanları rahatsız edip bilmem ihtiyacı olmayan şeyleri satmaya kalkıyoruz diye anlıyorlar. Bu her zaman böyle değil. Yani bazı call center'ler, diyelim bu yarısı olsun bunlar, büyük firmalar için Türkiye'de çalışan elemanlardan oluşuyor. Şimdi bu nasıl oluyor? Mesela Hollanda diyelim. Hollanda'nın Amazon'u ya da Bol.com, yani o da onlara benzer bir şirket. Müşteri temsilcisi arıyor. Müşterilerine telefon aracılığıyla yardımcı olabilecek elemanlar arıyor. Şimdi bunlar ne yapıyor? Diyor hadi gel Türkiye'ye ofis kuralım. Asgari ücretin daha düşük olduğundan oradan çalıştıralım. Hollanda'daki müşteri telefon açtığı an, yani Hollanda'da bir şirkete bağlanmıyor. Türkiye'de bir şirkete bağlanıyor ve burada bizim Hollandaca konuşan arkadaşlarımız ya da İngilizce gerekiyorsa İngilizce konuşanlar ya da herhangi değişik bir dilde konuşan arkadaşlarımız bunlara yardımcı oluyor. Ve bunların geliri bizim gördüğümüz kadarıyla aşağı yukarı 1200 Euro'dan başlayarak en fazla ne gördük? 1800-1900 Euro'ya kadar gidiyor. Dışarı doğru satış yapacaksan call center'da bunun bir de bonusları var. Bonusları başarılı olabilen arkadaşlarımıza bayağı bir ek gelir kazandırıyor ve maaşı, yani aslında bir limiti yok. Satış yaptığı kadar o kadar komisyon alır, bonusu o kadar artar. Başka ne işler yapabiliriz? Yani Türkiye'de standart işler de istemediğiniz kadar var. Bu illa da asgari ücrette çalışacaksın diye demek olmuyor. Çünkü yurt dışından gelip de Türkiye'de çalışan arkadaşlarımızın çoğu asgari ücretin bayağı bir fazlasını alıyor. Yani bayağı bir fazlasını alırken demek istediğim,
Şimdi bu videoyu çektiğimiz anda asgari ücret net olarak 17 bin lira gibi bir şey. Şimdi benim duyduğum, konuştuğum, tanıştığım arkadaşlarım bunu açıklarken 25, 30, 35, 35 bin liraya kadar duydum. Belki bundan daha fazlasını alanlar da vardır. Onları biz tanımıyoruz. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz gelirimizi nasıl elde ediyoruz? Benim mesleğimi geçmiş videolarda biraz anlattım. Medya tasarımcısıyım. Ve bunu daha ayrıntılı bir şekilde anlatmadan önce gelin sizi bir nerede okudum, nerede başladım, hangi ofislerde çalıştım, bunların hepsini bir gezdireyim. Arkadaşlar, bu benim eski okulum. Burada ben 4 sene medya tasarımcılık okudum ve bu okulu çok şükür büyük bir başarıyla bitirebildim. Bu okuldan ayrıldıktan sonra yüksek lisansa geçtim ve mesleğimi orada devam ettirmeye ve geliştirmeye karar verdim. Bu okulda okurken zaten kendi şirketimi kurmuştum. Amatörce olsa da bir başlangıç yaptık. Buradan ayrıldıktan sonra medya tasarımcılığı bıraktım. Medya tasarımcılıktan ziyade reklamcılığa odaklandım. Ve orada bir uzmanlık kazanmaya çalıştım. Bunu da başarıyla bitirdikten sonra ilk çalıştığım reklam ajansına girdim. Gelin sizi o ilk çalışmaya başladığım ve en büyük tecrübe kazandığım reklam ajansına götüreyim. Evet, ilk çalıştığım reklam ajansı. Arkadaşlar şu binanın 4. katında ilk reklam ajansında girip çalışmaya başladıydım. Bu reklam ajansında bayağı bir büyük isimli müşteriler. Bunların arasında Philips'ler var, Volkswagen'lar var, McDonald's'lar var. Bayağı bir büyük isimler var. Onlardan çalışmaya başladım. Burada 2 senem geçti ve burada yeniden bulunmak bana çok tuhaf geliyor. Çünkü aradan 15 sene geçmiş. 15 sene içinde de buralar bayağı bir değişmiş. Bayağı bir değişmiş derken yani şöyle bir etrafı göstereyim. Buralar eskiden tamamen iş alanlarıydı. Ofis binalarıydı. Şimdi yeni binalar dikilmiş. Hala da şuradan göreceğiniz gibi dikilmeye devam ediyor. Yüksek binalar. Burası galiba 30 katlı bir bina olacak. Yeni binalar var. Arasında eski binalar var. Şu taraflara hep apartmanlar dikilmiş. Onca süreden sonra burada bulunmak gerçekten çok tuhaf. Çünkü bayağı bir değişiklikler var. Arkadaşlar değişiklikler hakkında konuşurken de burada benim hem mesleğimin anlayışı hem de mesleğim hakkındaki düşüncelerim bayağı bir değişti. Mesleğimin ne kadar ciddi olduğunu ben burada anladım. Çünkü sadece kendi ekmeğimi kazanmanın peşinde değilim. Müşterilerin kazancını da sağlamak zorunda kalıyoruz. Haliyle bizim işimizin bayağı bir sorumluluk taşıdığını burada gayet iyi öğrendim. Gelin size şöyle bir etrafı gezdireyim konuşurken. Arkadaşlar burada bayağı bir anılarım var. Hatta şimdi bakıyorum da şu binanın üst katında kendi müşterilerimden ilk müşterimin bir moda tasarımcısıydı. Fotoğraf çekimini yaptıydık. Bu fotoğraf çekimi için de manzaralı bu şehrin tamamını gören bir yere ihtiyacımız vardı. O zamanlar en yüksek binalardan biri oydu. Bugün etrafıma bakıyorum. Bütün binalar bu binayı geçmiş. Yani arada en az bir 10 kat fark var. Ve bunları eskiden hiç hayal bile edemezdik. Burası sadece dediğim gibi ofis binalarıydı. Ofis binalarında çalışanlar bulunurdu. Fazla böyle burada oturan, yaşayan insan yoktu. İşte zamanla her şey değişiyormuş. Evet ve şimdi Türkiye'ye yerleştik ve orada yeni anılar yapmaya başladık.
Ki onlar buradakilerden kat kat daha güzel. Uzun bir süre geçmemiş olmasına rağmen oradaki yaptığımız işler, biriktirdiğimiz anılar, edindiğimiz arkadaşlar, yani bunlar hepsi çok değerli ve zamanla bunların çok çok daha fazla olacağına inanıyoruz ve bu şekilde de devam ediyoruz. Hadi gelin biz size bir ofis daha göstereyim, çünkü bu alanda 2 ofiste çalıştım. Evet, ve geldik çalıştığım en son ofiste. Bu binada, orada değil, buradaki bu binada çalıştığım en son ofis buradaydı. Burada bir reklam ajansına daha girdim ve burada da bir buçuk sene gibi çalıştım. Hatta burayı konuşmuşken burada da çok güzel bir anım var. İşe girdiğimin 2. günü patronun kim olduğunu bilmiyorum. Burada art director beni işe aldıydı ve patronun kim olduğunu bilmediğimden herkese sanki benim eşit çalışan birisiymiş gibi konuşurken meğersem patronumla konuşuyormuşum öğle arası ve patronumuza az da olsa, efendice de olsa bir küfür ettik ve sonradan çok kendimi kötü hissettiydim. Yani olabilir dedi. Olabilir. Yani ben de herhangi sıradan bir insanım. Aramızda bir fark yok. Ve bu konuşmadan sonra bir arkadaşlık başladı. Arkadaşlar, öyle bir yere geldik ki burada çalışmaya başladığımda bir alt katında kendi ofisimi kurdum. Ve burada ilk adımımı atmaya başladım. 4 kişilik bir ekiple burada aşağı yukarı 10 sene boyunca kendi reklam ajansımı yönettim. Kendi işlerimizi yaptık. Ha, eski patronumu unuttuk mu? Hayır. Eski patronu unutmadık. Eski patronla işbirliği yaptık, güç birliği yaptık ve her zaman arkadaşça kaldık. Öyle aralarını hala aşağıda birlikte çay içerek geçirdik ve daha neler konuşuldu, neler. Ne kadar büyük projeye imza atıldı, ne kadar büyük isimlerle çalışıldı. Hepsi burada oldu ve bir mesleğin, yani daha doğrusu bir hobi olarak başlayıp da sonradan mesleğe dönen bir iş aldı. Buradan adım adım ilerledi ve çok şükür bunun sayesinde dünyanın büyük bir kısmını görebildim. Çünkü bizim ofis buradaydı ama çalıştığımız yerler dünyanın her yerindeydi. Yani Avrupa'nın her ülkesini gördük diyebilirim. Her ülkesinde çalıştık ekibimle. Bunun arasında Türkiye'de var. Türkiye'de de büyük projelere imza attık. Hatta bir aralar yaptığımız proje ana habere bile çıktıydı. Bunu hatırlayan arkadaşlarımız var aralarınızda. Onlar da bilirler. Evet arkadaşlar, bunların hepsi burada başladı. Burada başladı. Her zaman Allah'ıma güvendim. Dedim bir iş yapacağız. Hayırlısı olsun, güzeli olsun, temizi olsun. Ve bu işleri adım adım ilerlettik dediğim gibi. Hadi videomuza devam edelim. Geldik en merak edilen noktaya. Türkiye'de biz geçimimizi nasıl sağlıyoruz? Arkadaşlar, bu videodan da anladığınız kadarıyla benim mesleğim reklam sektöründe ve seneler boyu kendi reklam ajansımı çalıştırdım. Ve Türkiye'ye göç ettiğimizde tabii bunun ön hazırlığını da yaptık. Türkiye'ye taşınmadan önce Türkiye'de çalıştım. Aşağı yukarı bir 3-4 sene falan orada değişik farklı projelere imzamı attım. Ve bunu yaparken tabii bugünü planlayarak hareket ettim. Ve kendi çapımda bir müşteri kitlesi oluşturdum. Şimdi tahmin edeceğinizi de bekliyorum. Türkiye'de ben bir reklam ajansı kurdum. Şu an reklam ajansımı çalıştırıyorum. Farklı müşterilerimiz var. Bunlar küçük olsun, büyük olsun, yani her büyüklükte var. Her sektörden de var. Şimdi Hollanda'dan ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden edinmiş olduğum tecrübeyi ben aldım, yanımda Türkiye'ye taşıdım. Bu böyle bir avantaj sağlıyor. Çünkü hem eğitim hem tecrübe, bunlar ikisi birleştiği an alışılmışın dışında çalışabiliyoruz. Değişik stratejiler uygulayabiliyoruz. Yani anlayacağınız müşterilerimize daha yüksek seviyede, daha yüksek kalitede hizmet sunabiliyoruz. Şimdi müşterilerim de bu durumdan gayet memnun. Bayağı güzel, başarılı sonuçlar alıyoruz.
Tabii onların adına ben de memnun oluyorum. Çünkü işimizin bir işe yaradığını görüyoruz. Bundan farklı bir gelir kaynağımız var mı? Arkadaşlar şimdi meslek hayatımda ben sürekli şirketlerle, girişimcilerle çalıştığımdan farklı farklı fırsatlar geldi karşıma. Bu çıkan fırsatlardan birkaç tanesini değerlendirdim. Bazı şirketlerin yüzde karşılığı ortağı oldum. Ve oradan da ufak da olsa Hollanda'dan hala bir gelir geliyor. Yani bu ağım şahım büyük bir şey değil. Yani Türkiye'de bunu ne için kullanabiliriz? Diyelim pazar alışverişlerimiz. Pazar alışverişlerimiz karşılanıyor bu gelirle. Ara sıra böyle bir yemeğe çıkmamız, video çekerken gezilerimiz, onların çoğunluğu buradan karşılanıyor. Arkamdan da gördüğünüz gibi, umarım ses fazla rahatsız etmiyordur, bir tren geçiyor. Sakin bir köşe bulalım dedik. Ama bu Hollanda'da, hele hele Eindhoven şehrinde pek mümkün değil. Yani umarım rahatsız olmamışsınızdır. Şimdi YouTube'dan bir gelirimiz var mı? O soruyu da duyar gibiyim. Arkadaşlar henüz YouTube'dan bir gelirimiz yok. Bunu tamamen kendimiz için yapıyoruz. Bu maceramızı, ileriki senelerde olacakları, gezdiğimiz yerleri, bunların hepsini bir günlük halinde düşünelim. Video vloglarda çekiyoruz. İleride bu bize bir hatıra olur, bir anı olur. O şekilde şu an YouTube'u çalıştırıyoruz. İleride buradan bir gelir kaynağı oluşur mu? İnşallah. İnşallah oluşur. Buna da sizin desteğinize ihtiyacımız olacak. Yani abone olun, like atın, yorum atın. Bunlar bizi çok 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 memnun ediyor. Memnun etmesinden ziyade bayağı da bir faydası, bir yardımı dokunuyor. Haliyle biz de aynı adımı atmak isteyen, aynı karar vermek isteyen arkadaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Gelirimizin hakkında, geçimimizin hakkında daha sorularınız varsa hiç çekinmeyin. Yorumlara yazın. Yani gördüğünüz gibi diğer videolarda da görebileceğiniz gibi sorulan çoğu soruya cevap vermeye çalışıyoruz. Açıklama yapmaya çalışıyoruz. Bunlar faydalı olsun, faydasız olsun, meraklısı olur, meraksız olur. Yani herhangi bir nedenden bize çoğu sorular geliyor. Bu soruların çoğuna da biz cevap vermeye çalışıyoruz. Bazı sorular var. Bu biraz özele kaçıyor. Özele kaçan soruları, yani saygınızı bekliyoruz. Oraya biz pek girmiyoruz. Evet arkadaşlar, umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Sorduğumuz soruların ve merak ettiğiniz konuların netliğini almışsınızdır. Bu şekilde biz gelirimizi kazanıyoruz, geçimimizi sağlıyoruz. Ve Allah'ım herkese bizden kat kat daha fazla bereket versin, rızkını bol etsin diyoruz. Merak ettiğiniz ya da sormak istediğiniz başka konular varsa yorumlarda bırakırsanız biz size dönüş yaparız. Ya da isterseniz özelden bizim Instagram kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz. Bir like atarsanız, bir yorum atarsanız ve abone olursanız bizi çok memnun edersiniz. Şimdilik hoşça kalın. İyi günler. Aleykümselam.